Merhabalar. Bugün gündemin tartışma konulardan birisi olan tarımsal üretim planlamasına değinmek istiyorum. Konuşmamda Türkiye'de çalışmalar yapmış olan Amerikalı araştırmacılar Eva Hirsch'in Türk çiftliğinde yoksulluk ve bolluk adlı çalışmasına, diğer yandan Morris Singer'ın Türkiye'nin ekonomik ilerlemesi kitabına ve ayrıca İsrailli araştırmacı Ranan Weiss'in Tarımsal Kalkınma kitabına değinmek istiyorum. Bu çalışma da 1964 yılında Tarım Bakanlığı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş bir kitaptır. Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünün verimlilik problemi vardır. Bunu 4 şekilde kategorize edebiliriz. İlki arazinin verimliliği, ikincisi iş gücünün verimliliği, üçüncüsü teknik elemanların verimliliği ve son olarak da kullandırılan destek ve fon miktarlarının etkin kullanılması sorunu vardır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için bölgesel düzeyde derinlikli saha araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımsal planlamada temel problemlerin başında doğru veriyi üretememe, veriyi toplayan birimlerin veriyi paylaşmada göstermiş oldukları tutuculuk, toplanan verilerin analizini ve sentezini sağlayabilecek beşeri sermaye sorunu olabilmektedir. Derinlikli nicel çalışmaların olmamasının yanı sıra nitel çalışmaların yetersiz kalması, yani sahadan kopuk çalışmalar sonucunda hazırlanan planlar sektöre yön vermede yetersiz kalabilmektedir. Üstelik tarımda gelişme sağlayamamış ülkelerde hükümetler tarafından kullandırılan sınırlı miktarlardaki fon miktarı ise doğru müdahale alanları belirlenemediğinden dolayı etkin kullanılamamaktadır. Tarım sektörü üzerine yapılacak planların fiziksel olarak uygulanabilir, ekonomik olarak etkin olamaması ve kültürel olarak da kabul edilememesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak arz talep dengesizliği, çiftçilerin ortalama gelirlerinin ülkedeki ortalama gelirden daha düşük olmasına sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra pazarlama problemleri, gerekli teknolojinin geliştirilememesinin sonucu girdi fiyatlarının yüksek olması ya da geliştirilen teknolojinin özellikle üreticilere entegrasyon edilememesi gibi birçok problemi ortaya çıkarmaktadır. Tarımsal planlamanın neden önemli olduğunu iki başlıkta sizlere aktarmak istiyorum. Bunlardan ilki, iyi hazırlanmış bir tarımsal plan arz talep dengesinin oluşturulması açısından önemlidir. Kısa dönemli planlardan ziyade orta ve uzun dönemli planların tercih edilmesi gerekmektedir tarım sektöründe. Üretim planlamasının ve buna bağlı geliştirilecek desteklerin özellikle Türkiye gibi coğrafik çeşitliliği farklılaşabildiği ülkelerde bölgeler ya da mevcut durumdaki havzalar özelinde yapılması gerektirmektedir. Çünkü verimlilik oranları, kullanılan mekanizasyon, işletme büyüklükleri, toprak yapısı ve iklim şartları bölgeler özelinde çiftçi gelirlerini oldukça farklılaşmasına yol açabilmektedir. İkincisi, teknolojinin tarımda optimum düzeyde kullanılabilmesi için doğru ve güvenilir verilere dayalı olarak dijital hazırlık değerlendirilmesi yapılmalıdır. Özellikle son birkaç yıldır akıllı tarımın hızla sektöre girmeye hazırlandığı günümüzde girişimci odaklı bir üretim planlaması ve teknoloji kullanımını geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu şu açıdan önemlidir. 1977 yılında Türkiye'ye davet edilerek Türkiye'de ekonomik ilerleme çalışmasını yürüten Morris Singer, çalışmasının bir bölümünde 1949 yılında Amerikalı araştırmacıların Türkiye'ye yönelik olarak yapmış olduğu saptamalara paylaşmıştır. 1950 yılında Amerikalı araştırmacılar Türkiye'deki arazilerin ölçek büyüklükleri doğrultusunda optimum traktör sayısının 8.000 olması gerektiğini belirtmiştir. 1949 yılında 9.170 olan traktör sayısını
Sadece 2 yıl içerisinde 1951 yılında Amerikalı araştırmacıların belirttiği optimum rakamın 3 katına çıktığını, sonraki yıllarda bu sayı TÜİK verilerine göre 2021 yılında 1,5 milyona yaklaşmıştır. Marshall yardımlarının söz konusu olduğu 1940'ların sonunda karşıt bir tez geliştirilmiştir. Etkin kullanılmayan traktörlerin karşılığında aynı miktardaki sermaye teşekkülünün tarım sektörünün özellikle küçük üreticilerin ihtiyaç duyduğu daha düşük maliyetli tarımsal ekipman ve girdileri satın almasında daha etkin olabileceğiydi. Bunun da ihracatta daha fazla artışa yol açabileceği tartışması olmuştur. Morris tarafından altı çizilen nokta o dönemki traktör stratejisinin gelir dağılımına etkilerine bakıldığında sayıları hızla artan traktörlerin kendilerinden beklenen memnuniyet düzeyini gerçekleştirememiş olmasıdır. Üstelik traktör stratejisi o yıllarda arazi ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin iyice büyümesine neden olmuştur. Hirsch ve Morrison'ın değindiği nokta traktörlerin ülkede mantar gibi çoğaldığı o dönem itibariyle politikaların genellikle kurumları iyileştirmeye odaklı olduğu, sermaye teşekkülünün traktör odaklı geliştirildiği, traktörlerin diğer tarımsal ekipmanların içerisindeki oranının oldukça yüksek olduğuydu. Traktör yararlanıcılarının ise genellikle varlıklı arazi sahipleri olduğu ve 1945 yılındaki çıkan toprak yasası ile birlikte daha da parçalı hale gelen küçük üreticilerin verimlilik sorunlarına hiçbir şekilde odaklanmadığı olmuştur. Bu yüzden Amerika'nın tarımsal kalkınma yaklaşımının Türkiye'de tam anlamıyla yapılmadığı Morris tarafından altı çizilen konu olmuştur. Özetle bu üç kaynaktan okumalarım ve saha gözlemlerim sonucunda önerilerimi şu şekilde sıralamak istiyorum. Birincisi, kurumsal bir yapılanmadan ziyade çiftçilerin, başta küçük üreticilerin verimlilik problemlerine önceliklendirme yapılmalıdır. İkincisi, Tarım Bakanlığı tarafından NAS 1 sınıflama sisteminde yer alan 12 bölgeye yönelik derinlikli saha araştırmaları yapılması gerekiyor. Her bir bölge için mikro düzeyde çok detaylı istatistiklerin üretilmesi gerekiyor. Eğer havza bazlı ilerlenecekse TÜİK veri tabanı buna yönelik uyarlanmalıdır. Çok kritik bir noktayı teşkil etmektedir. Kent-kır ayrımı gibi aslında hayati bir öneme sahiptir. Üretilen bilgilerin de ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılması oluşturulacak politikaların güvenilirliği açısından çok önemlidir. Üçüncüsü, tarım sektörüne yönelik orta ve uzun dönemli uzgörü çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu çok önemlidir çünkü 2030'da, 2040'da, 2050'de nasıl bir çiftçi profilinin oluşturulması gerektiğini öngörülebilir olması lazım. Veya 2040 yılında Türkiye'deki çiftçi sayısı ne olacaktır? 2040 yılında iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri nasıl olacaktır? Bunların uzgörü çalışmalarının, alternatif senaryolarının yapılması gerekiyor. Dördüncüsü, kurumlar tarafından kullandırılan desteklerin piyasada meydana getirdiği çarpan etkilerine yönelik sağlıklı etki değerlendirmesi çalışması yapılmalıdır. Sınırlı miktarda kullandırılan fonların en optimum bir şekilde yapılmasına yönelik alternatif modeller üzerinde çalışılmalıdır. Beşincisi, Türkiye'ye özgü bölgesel düzeyde farklılaşabilecek bir kooperatif modeli geliştirilerek desteklerin kooperatifler üzerinden verilmesi yapılarak kooperatiflerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut kooperatiflerin geliştirilecek bu model doğrultusunda mevzuat yapılarında iyileştirilmesi ihtiyacı doğabilecektir. Altıncısı, tarım işletmelerinde dijital hazırlık çalışması sonucunda Türkiye'deki startupların belirlenen ihtiyaçlara özgü savunma sanayindeki gibi
adrese teslim siparişlere geçilmesine yönelik bir model kurgulanması gerekmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin mevcut işletme büyüklüğü düşünüldüğünde akıllı tarımda gelişen küresel eğilimler bağlamında iyi düşünülmüş bir strateji sonucunda geçmiş yıllarda çözüme ulaştırılamamış küçük çiftçilerin problemlerini çözüm üretmek daha kolay olabilecektir.